Newton'un 5'inden herkese merhaba. Araçlarımızın farlarının zamanla sararmaya başladığında hem görüntü hem de aydınlatma olarak kötü sonuçlar verdiğini hepimiz biliyoruz. Son zamanlarda benim de dikkatimi çeken kloroform ile far yenileme videolarını sizler de izlemişsinizdir. Hatta benden önce yapmış olup bu videoyu izleyenlerden birisi de siz olabilirsiniz. Peki nedir bu kloroform ve nasıl işe yarıyor? Kloroformun birçok kullanım alanı olduğunu görüyoruz. Eskilerden anestezik olarak sonraları toksik etkisi yüzünden kullanımdan kaldırılmış, biyomedikal işlemlerde, kuantum fiziğinde vesaire vesaire. Bu arada kuantum fiziğinin bilgisini internetten aldım. Bu konuyla hiçbir fikrim yok. Evet, toksik etkisi dedik. Bununla çalışma yapacağımız için önceden ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmek hakkınız. Kloroform berrak su görünümünde, hoş kokulu, ben kesinlikle katılmıyorum. Suda karışmayan ve yanmayan bir sıvıdır. Sudan daha ağır ve kaynama sıcaklığı 61 santigrat derece olan bu kimyasala karşı biz önlem olarak kişisel koruyucu ekipmanlarımızı kullanacağız. Peki neyi kullanacağımızı nereden bileceğiz? Tabii ki her kimyasalın üstünde bulunması gereken piktogramlara bakarak. Bu sembolleri dikkate almayı kesinlikle ihmal etmeyin. Hepsi bizim sağlığımız için. Gel gelelim araçlarımızdaki farların eski görüntüsünden kurtarmaya. Ben size burada şunu alın, bunu alın demeyeceğim. Neden mi? Kendiniz çok ucuza, biraz kafanızı, biraz da el işçiliğinizi kullanarak rahatlıkla halledebilirsiniz. Peki ben nasıl yaptım? Veya yapmaya çalıştım. Öncelikle bit pazarından bu şekilde bir bardak alarak başladım. Elimde bulunan petlerden uygun olanı kesip ağızlık yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Bir başka deneme yanılma. Yine sonuç kötü. Yine başka bir deneme ve olumsuz sonuç. Denemeyi arttırdım. Kullanılmayan eski plastik parçalarının sonunda termos bardağı kapatacak ürünü bulup buna delik dahi açtım. Her şey harika derken uygulamaya gelince başlığı biraz sallayınca içerideki kloroform sıvısı kenarları sızmaya başladığında elim yapış yapış olmuştu. Çünkü bardağın dışındaki nasıl bir plastik yapısı var ise kimyasal ile eriyordu. Hemen oracıkta işlemi bitirip günlerdir aklımda olan kavanoz fikri geldi. Hızlı bir şekilde uygulamaya koyuldum. Bir kavanozun kapağını silikon başlık kadar deldikten sonra buraya sıkı sıkıya geçiriyorum. Sonrasında içine bir miktar kloroform döküp kavanozu kapatıyorum. Şimdi önemli olan kısım kloroformu kaynatma sıcaklığına getirmek. Oldukça basit yollar ile bile bu sıcaklıkta çıkarmak kolay olacaktır. Örnek olarak ben elimdeki pürmüz ile kavanozu yavaş yavaş ısıtmayı tercih ettim. Siz büyük bir kavanoza kaynar su doldurup içine daha küçük bir kavanoz koyarak sıcaklığı uzun bir süre sabit tutabilirsiniz. Şimdi uygulamaya geldi. Önce 500 komlu zımpara ile plastiğin üstündeki daha derin izleri alıyorum. Zımparayı yaparken oval uygulama ve sık sık yüzeyi ıslatmanızı tavsiye ederim. Bu işlemi daha ince zımparalı ile tekrarlıyorum. 500, 800, 1500, varsa 2000, 2500 ve 3000 ile devam edin. Eğer zımpara işi bittiyse şimdi yüzeye kurulama yapacağız. Kupkuru olmalı. Şimdi gelelim özel sıvımıza. Çıkan buharı farın plastiğine tutsak yeterli olacaktır. Uygulamayı yaparken yüzeye dokunmamaya ve uzun süre aynı yere tutmamanızı öneriyorum. İlk uygulamayı bitirince birkaç dakika bekledikten sonra ikinci uygulamayı da yaparsanız daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar. Umarım video bilgilendirici olmuştur. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.